Şimdi neden senin de olmanı istedim? Çünkü önce kahvaltı için çok teşekkür ederiz. Harikaydı. Işıl Rosario'da yaşadığı için Deniz'le tanışmışlar. Sizin tanışmanız nasıl olduğunu da bilmiyorum gerçi ama. Çok acayip ya. İşte bir arkadaş vardı. Ortak arkadaş salsa dersine götürdü beni. Orada bir buralı, yabancı yani yabancı ya. Ben yabancıyım aslında. Yabancı ya. Biliyor mu buraları acaba? Ondan sonra dedi gideyim bir salsa dersine. Sonra dedi ki bana işte bir bira içmeye çıktık sonra arkasından. Bir arkadaş katıldı bize. Ne oldu? Bira içmeye çıktık. Dedi ki ya ben nerelisin? Türk'üm. Benim de bir tane Türk arkadaşım var. Yani Türk olsa duramazsın. Bir de herkese Türk diyorlar burada, öyle de bir şey var. Evet, Türk, Lübnanlı, Ermeni, herkese. Dedim adı ne? Deniz. Dedim Deniz ismi yani gerçekten bir Türk ismi yani. Dedim bir numarayı verebilir mi diye sorabilir misin hani falan. Sordu. O da tamam dedi. O da belki beni Türk olarak sen de düşünmedin herhalde. Hani Türktür hani o da Türk. Suriyeli. Aynen. Başka şansı yok. Evet. Ondan sonra hemen yazıştık. Sonra hemen bir mate içmeye buluştuk öyle. Sonra zaten Nacho hep beraber daha fazla buluşmaya başladık yani. Gidip geliyoruz, komşuculuk. Direkt bana anlattı zaten hani doğum gününde işte rakı makı muhabbetinde. Sonra dedi ki Nacho da dedi çok iyi Türkçe konuşuyor. Allah Allah nasıl olabiliyor? Çünkü Türkçe zor bir dil. Çok zor. Çok zor. Yani senin iyi Türkçe konuşuyorlar. Çok farklı bizim için. Çünkü konuştuk daha önce. Gramer olarak Evet. Gramer olarak çok kolay bir dil. Ama kelimeler çok farklı. Evet. Çok farklı. O zaman ilk zamanda ben duyuyorum bir de bir rüyadayım gibi. Çünkü ne diyorlar bilmiyorum. Herkes konuşuyor. Ben hiç anlamıyorum. İmkansız gibiydi değil mi başında? Evet, imkansız. Kesinlikle imkansız. Peki siz nerede tanıştınız? Benim en merak ettiğim şey bu. Çünkü kilometrelerce uzakta yaşayan iki insanın bir araya gelme hikayeleri her zaman beni çok etkiliyor. Bilmiyorum, beni mi etkiliyor sadece de. Biz Brezilya'da tanıştık. Evet. Sen ne yapıyordun Brezilya'da? Tanıştığımız noktada ikimiz de tatil yapıyorduk aslında. Ama ben daha öncesinde Brezilya'da yaşadım bir sene. Rotary Exchange'de kültürel değişim programıyla. Sonra Türkiye'ye döndüm, üniversiteyi okudum. Üniversiteyi bitirdikten sonra rehberlik okudum. Ve Portekizceyi tekrardan hatırlamak için bir Brezilya'ya gideyim tekrardan. Hem oradaki ailemi ziyaret edeyim hem Brezilya'ya... Orada kaldığın aileyi değil mi? Evet. Onların yanına gittim. Onları ziyaret ederken de hani orada 3-4 ay boyunca tekrar evde onlarla beraber yaşayıp hayatlarına çökmek istemediğim için hadi birazcık da gezeyim, kendi kendime takılayım dedim. İşte gezerken Nacho'yla tanıştık. Sen ne yapıyordun Nacho orada? geziyordum. Tatil. Ben çok erken çalışmaya başladım. 15 yaşında Öyle başladım. mi? Babam da sonra 17 yaşında kendi... Ne iş yapıyordun 15 yaşında? Bilgisayarcı gibi. Ha. Mesela bir yerde bir bağ yapmak lazım. Ağ kurmak lazım. Ağ kurmak bağ. Ama çok benzer. Evet, bir bilgisayarlar bağ yapmamız lazımdı. Kablolar koyuyoruz, borular. Ve sonra server sistemci yapıyoruz. Öyle başladım babamla. Sonra kodlamaya öğrendim. Sonra üniversitede ders verdim ama teaching assistant. Nasıl diyorsun? Öğretim asistanı. Öğretim görevlisi. Görevlisi gibi, evet. Pratik şeyler ben yapıyordum çocuklarla. Ve sonra Buenos Aires'e gittim. Çünkü burada çok büyük bir kriz vardı. 2001'de para yoktu. Bizde de vardı 2001'de. Ve benim patronum dedi ki Buenos Aires'de bir insan lazım, bizim insan lazım çünkü orada müşteri vardı. Dedim ki orada benim dedem yaşıyor ama gidebilirim. İlk önce onlar... Dedemle yaşamaya başladım. Dedemle yaşadım. Sonra devam ettim çalışmaya. 27 yaşında, 28 yaşında
10 sene süresinde ben çalıştım. Çok. Şu an kaç yaşındasınız bu arada siz? Ben 37 yaşındayım. Ben 41. Maşallah sen de hiç göstermiyorsun. Ya yalnız Burada Nacho, gösteriyor biraz. Nacho yalnız hani çok iyi konuşuyorsun bence Evet. kesinlikle. Konuştuğundan daha önemlisi çok iyi anlıyorsun. Evet. Yani bizim dediklerimizi hiç kaçırmıyorsun. Soruyoruz anında Ve cevap biz ya. hızlı konuşan insanlarız bu arada. Yani. Ben biraz daha anlıyorum konuşmaktan. Ya genelde normalde anlaşılır ama konuşurken şey olur ya yani senin hem konuşmayı hem de anlama yani harika. Peki senin İspanyolca Deniz'e burada. hiç yoktu değil mi o zaman? Ben buraya geldiğimde Hayır, siz tanıştınız. Portekizce. Portekizce var. İngilizce galiba. Evet. Biz tanıştığımızda Brezilya'daydık. Ben çoğunlukla ya İngilizce ya Portekizce konuşuyordum. Çoğunlukla Portekizce konuşuyordum. Nacho ile tanıştık. Portekizce konuşmaya başladık. Sonra fark ettik ki ikimizin de İngilizcesi iyi. İngilizceye geçtik. Ve ben onun Alman olduğunu zannediyordum. O da benim Brezilyalı olduğumu zannediyordum. Çok iyi konuşuyordu Portekizce. O. Bu arada İspanyolcayı da çok iyi konuşuyor. Evet, şu anda evet. Çok iyi, evet. Ben sanırım Brezilyalıyım bu kez. Peki ne kadar süre sonra siz hadi bir sevgiliyiz dediğiniz zaman ne kadar süre? Ben o zaman da çalışmadan çok stres aldım, çok ansiyete oldu. Dedim ki tamam gezmeye gideceğim. Bir ay, bir yıl böyle bir şey, bir sene. Orada tanıştım. Brezilya'dayken. Tanıştık önce bir süre arkadaştık yani aynı arkadaş grubunun içerisinde çok fazla vakit geçirdik beraber. Ondan sonra yollarımız bir ayrıldı. Sen Türkiye'ye mi döndün? Yok hayır Brezilya'nın içine yani kamp yaptığımız yerde kamp zamanımız bitti. Herkes kendi yoluna gitti. Ben o zamanlar Banu diye bir Türk arkadaşla beraber yoluma devam ettim. Birkaç Bu şey tane değil mi? arkadaşımızla. Backpacker'ız değil mi? Evet backpacker'ız aynen. Ben autostop yaptım oraya. O zamanlar Ve Facebook Meksika'ya önemliydi. gitmek Tabii. istiyordum autostopla ama Abi 2000 Türkiye'de kaldım. kaç Bu 2010. 2010. 2011, 2012. 2012. Hayır 2010. Gezi 2013 değil mi? 2012 başı. Tamam. 2012'nin çok başı aynen. Ondan sonra ne Sonra oldu? o rehber olarak Dur çalışıyordu. çok atladın. Tamam. Geri gel. Evet. Nacho beni Facebook'tan buldu. He. Facebook'tan yazmaya Yollarımız başladı. ayrıldıktan Yollarımız sonra. ayrıldıktan sonra dedi ki biz işte bir grup şu tarafa doğru devam edeceğiz. Sarvalara doğru çıkıyoruz. Gelmek istersen eğer şu saatte şu otobüse bineceğiz şuradan. Ben böyle ne yapsam işte Banu başka bir şey yapmaya karar verdi. Öbür kızlar başka bir şeye karar verdi. Dedim ki hadi ben bunlara takılayım. Gittim otobüs şeyinde buldum onları. Evet. Ondan sonra işte orada Bir şeyler. başladı. Evet. Birlikte yol yaptınız yani o zaman. Tabii. Ne kadar süre gittiniz öyle? Vallahi işte 2 ay. Ama bayağı. Bayağı. Yani İki birbirinizi ay tanıma sonra fırsatınız böyle. oldu bayağı. Aynen evet. Evet 1,5 ay. Bir ay ormanda. Zaten tanışıyorduk. Ondan sonrasında da bir ay beraber Sonra gezdik. 1,5 ay böyle bir şey. Bir ay gezdik, 1,5 ay ya hayır. Tam bir ay da kaldık Santos'ta. Öyle mi? Ha. Ben Üç hafta hatırlayayım kaldın. çünkü Sen bir ay Couchsurfing. kaldın, ben 3 hafta Senin kaldım. planın neydi Evet, peki? ben gittim. Yani Türkiye'ye dönme planı neydi? Benim Türkiye biletim vardı. Geri dönmem gerekiyordu. Çünkü rehberlik kokartımı aktive ettirmem gerekiyordu. Kişisel olarak orada gidip imza atmam, var olman gerekiyordu. O zamanlarda şimdi değişti. Dedim ki ben gidiyorum yani. Hani benim gitmem gerekiyor. Benim bir işim var. Gidip para kazanmam gerekiyor falan. O da dedi ki tamam hadi ben de geleyim. Süper. Nereye geliyorum? Baktım Ben nereye ne kadar gittiğimi param bilmiyorum vardı. daha yani. Baktım. Dedim ki ya tamam bir bilet alabilirim bu Bir parayla. uçak biletine yetiyor param dedi. Orada Bakarız. ben bilgisayarcıyım. İş bulmak kolay. İş bulmak daha kolay genelde. Şimdi değil ama genelde. Dedim ki tamam gidelim bakalım ne oluyor. Evet. Döndük Türkiye'ye. İşte önce bir benim Brezilya'daki ailemle tanıştı. Önce Santos'a döndük. Orada onlarla vakit geçirdik. Onlarla tanıştı. Oradan ben Türkiye'ye uçtum. 10 gün sonra Nacho geldi. İzmir'deki ailemle tanıştı. Sonra da beraber İstanbul'a yerleştik. Direkt Çünkü onun yani ilk içinde... gidişiniz yerleşmek oldu yani. Hani tabii. bir bakalım da sonra bir dönelim falan gibi bir şey olmadı. Yok. Zaten bir tane Benim uçak çalışmam biletlik canı varmış. Dönemiyor ki adam. Adam dönemiyor. Adam mülteci. Vardı bilet dönmek için. Var Çünkü, mıydı? Gidiş Gidiş dönüş aldı. Evet, Evet senin gidiş Daha dönüş biletin vardı. Yaktın Aynı ama. paraydı. Aldım. Yok yakmadık. Bu çalışmazsa tamam. Döneriz. Yakmadık. Çalıştı. Ondan sonra işte ben orada sezonu çalıştım.
Sonra kış gelince dedik ki hadi gel bir Arjantin'e gidelim. Çünkü onun Türkiye'de çalışabilmesi için, çalışma izinleri için kağıtlarla ilgili şeyler vardı. Beraber bir Arjantin'e geldik. Ha, siz evlenmediğiniz için öyle problemler vardı tabii. Tabii. Ha. Yani onun Evet, çalışma vizesine ihtiyacı vardı ve bazı evrakları da gelip buradan fiziken alman gerekiyordu. Çalışma vizesi yapmaya başladık şirketle. Ama izinler için başvurmadılar dediler ama ki isim bu gün olacak. Diyelim Ocak 3. böyle bir şey. Aha. 3 gün önce benim turizm vizesi bitiyordu. Ay çok yani ucu ucuna. Evet, bir de o 3 gün orada kalırsam Bir şey yani kaçak. illegal olacaktı, kaçak bir de olacaktı. vize olmayacaktı. Yani. Sonra dedi ki tamam Her gitmem türlü lazım. çıkması Bir de gerekiyordu. orada vize, turizm vize bizim için 3 ay var. Sonra 3 ay dışarıda kalmak Zorundasın. zorundasın. Süresinde buraya geldik. Evet geldik işte Benim Buenos Aires'i gitmek görmüş için. olduk. Orada kaldınız. 3 ay 3 kalmış. ay sonra buraya geldiniz. Hayır, ben bize yaptım. Uzattın. Uzattım. Yok, Türkiye'ye gittik. Türkiye'de ev tuttuk. Türkiye'de yaşamaya başladık. O çalışıyor, ben çalışıyorum. Benim sezonum bitti. Onun turist vizesi bitti. Çalışma vizesinin başlamasına arada küçük de olsa bir gap olduğu için ülkeden çıkıp 180 gün boyunca dışarıda kalması gerekiyordu. O bilet Benim de kullanıldı zaten yani. off sezonum. Hani benim de zaten işim yok. Dedik ki hadi gel beraber gidelim bir Arjantin'e o zaman. Yani hem sen ülkeni bir tekrar görmüş olursun. Brezilya'da yani Uzun kaldın. aynen. Sen Dedik, peki buraya özledin tanış mi olduk. Naci o zaman? Dedi, bir döneyim ya Arjantin'e hani. Yok. Evet. Hemen adapte olabildin mi İstanbul'da gittiğinde? çok mutluydum. Neredeydiniz Tabii ki İstanbul'da? arkadaşlarım Şeyde, çok Taksim özledim. tarafında. Ailemle Elmalı. çok özledim. Ama orada iyiydi. Yeni bir şey, yeni bir dil öğreniyordum. Orada çok iyi bir expat Şey var. yabancılar. Var mıydı başka Arjantin'in orada? Bir tane tanıştım. Hadi ya. O o kız tercüme yapıyor. Ha, İspanyolca belki Türkçe falan. Evet. Onun annesi bence Türk. Böyle bir şey oldu. Sonra buraya döndünüz, ne kadar kaldınız? Buraya döndükten sonra. İşte buraya bir 3 ay geldik sonra tekrar Türkiye'ye döndük. Türkiye. Ondan sonra buraya taşındık. Taşınmaya karar verdik. Buraya geldik. Bir yıl, 1,5 yıl sonra. Tabii. Böyle bir şey. Peki soru şu. Türk bir kadınla hayat geçirmek nasıl bir deneyim? Çünkü kültür farkı oluyor ya. Oluyor mu yani? Çok. Oldu mu sizde çok kültür çatışması? Neyle ilgili oldu? Bazı Olmaması şeyler imkansız çok bence. çalıştık. Bazı şeyler çok çalıştık. Çünkü benim için dilde yaşam zor. Yaşamaya bir şekilde var dilden gelen. Tabii. O zaman farklı şekiller vardı bizim. Mesela burada çok daha İspanyolca kelime. Söyle. İspanyolca da söyleyebilirsin. İspanyolca gelmiyor. O bile gelmiyor. İngilizce? İndividualism gibi. ama- Kişisel, bireysel. Bireysel çok daha var burada. Orada aile çok daha karar Aile yapısı veriyorlar. kuvvetli. Evet. Burada değil. Burada iki şey var. Orada çok daha karar veriyorlar. Bir de çok daha destek veriyorlar. Evet. Destek olduğu kadar karışma durumu da vardır bizde. Evet, Bu bununla ama- bağlantılıdır. Bence Denge. iki tarafta var. Bir tarafta karar vermek istiyorlar, bir tarafta destek veriyorlar. Evet. Burada çok daha az destek veriyorlar. Çünkü Ama zaten burada- sana karışmıyorlar. Evet. Ya Aynen. işte bu çok enteresan bir şey. İyi bir şey mi? Kötü bir şey mi bilmiyoruz. Değil, farklı. Farklı. Çok farklı. Sadece Çünkü farklı. Mesela bizim için Ege. burada bazen destek lazım değil mi? Mesela Evet. Ege ile annem ve babam çok çalışıyorlar çünkü genç onlar gerçekten. Annem 60 yaşında. Benim annem. O zaman onunla müsait zaman yok. O zaman burada çok destek alamıyorsun ama Türkiye'de bir de gönülden yapılıyor bu yani. İki eli kanda olsa o bakılır falan ya. Ben çok seviyorum Evet. Türkiye'nin kültürü bu Anlamda. Evet. Senin için peki Arjantinli biriyle Birlikte olmak nasıl bir duygu? Yani Nacho ile birlikte olmak çok güzel bir duygu. Herhangi bir Arjantinliyle birlikte Aynen. olabilirim bilmiyorum yani. Ama bir kültür farkı senin için de oldu tabii değil mi? var, tabii, Sen tabii. özellikle bir de daha çok burada yaşadın, onun Türkiye'de yaşadığında. Evet, kesinlikle. Senin için zorluğu ne oldu bunu?
Teşekkürler bize şık yaptığın için Ege. Valla güzel soru. Bir zorluğu oldu mu acaba? Ha, olmadıysa da olmamıştır yani. Yani hani o aileyle beraber olmak, destek almak ki benim ailem bayağı böyle Sıkı fıkı. sıkı fıkı, güzel Aynı destek. mahallede. Aynı mahallede yaşıyoruz hepimiz. Hep. Evet. Yemek geliyor, yemek gidiyor, Ya, muhabbet beraber dönüyor, çay yemeği geliyor, kahve geliyor. Teyzesi annesinden 3 apartman Evet, 3 apartman ileride dayı Biraz. 2 blok. İşte çok avantajları Evet. var aynı zamanda. Evet. Hani o çocuk büyütürken falan zamanlarımı çok iyi hatırlıyorum ya. Ya neden orada değiliz? Ya. Keşke orada olsaydı. Yani Ya. herhangi bir yere bırak, o zaten kendi evinde gibi bakılacak. Evet. Yani Ay ya da seninkiler yani yanında çalışıyor. birisi olsun ya da sen hani hasta olursan Evet, birisi gelsin tabii. sana bakabilsin ya da gelsin çocuğuna baksın ki sen kendine bakabil Evet. falan hani Hani- böyle nüanslar hani çok özlenen şeyler. Ama burası da bir Avrupa kadar da böyle Böyle aile Amerika. ilişkileri uzak değil. Değil, evet. Ama biz Arjantin- kadar da iç içe değil galiba. Böyle ortada mı biraz? Aynı. Evet. Aileden aileye de fark İtalya var. gibi. İtalyan Of course. aile kültüründen İtalyan gibi. geliyorsa Daha aile sıkı. içinde daha çok İtalyan varsa Siz? biraz daha sıkı. İspanyol? İtalya. Yok böyle bir şey burada. Ben de Fransız kan var, İtalyan Ha, kan var, okey. İspanyol kan var. Ay, bayağı. Ha. Buradaki yerli kan var bende. Aa, çok iyi. Çok karışık. Aa, çok iyi. Bir de herkes öyle burada. Ha, evet. Ama var bazı aileler daha İtalyan kültürü. Mesela Jose'nin ailesi daha işte pazar günleri annenin evine gidilir, anne Belki onlara çünkü- yemek Evet. yapar. Ya o biraz İtalyan Anlaşılır. baskındır Biz de belki. gidiyoruz burada yani Evet. pazar günleri kayınvalidemin evine gitsem kesinlikle çok hani Mutlu olurlar. mutlu evet gidiyoruz da. Dün gitti Daha çünkü dün bugün oradaydı. onlar Buenos Aires'e Aires'e gidiyor. O zaman Hani Biz çünkü bizde de videonun yok başında değil. tam şey diyorduk. Onlar da pazar günleri aile günü, birlikte vakit geçirme Evet. günü. Yani şey gibi değil hani görüşürüz, arada konuşuruz değil. Yani siz de gene sıfır bağ değil yani bir bağ var aranızda var, yani tabii, birbirine var, gel tabii. gitme. genelde Var. pazar günü aile günü. Aile günü. Burada. Evet. İşte bu özel bir şey, önemli bir şey. Ama o İtalyanlardan. Gelen bir Ha. şey. Bir de buradaki kültür tamam çok farklar var ama çok benziyor. Çünkü Akdenizli. Evet, sıcaklığımız Evet. benziyor. Aynen. Ben de onu fark ettim. Bu Ben önemli bir şey. Alman değilim, Evet. Fransız değilim. Biraz daha Akdenizli. evet. Bizim ailemiz. O zaman Bir de dili Çok- öğrendikten sonra, ay çok özür dilerim lafım. Önemli bir şey söyleyecek miydi? Dili öğrenmeye başladıktan sonra ilk ilişkinizin boyut atladığını düşünüyor musun? Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Doğru. Sen Ama- Türkçeyi öğrendikten Ha, sonra evet. ilişkinizin daha iyi bir seviyeye geçtiğini, daha birbirinize Genel yakın upgrade. hissettiğinizi düşünüyor musun? Olabilir. Bizim için o birazcık kolaydı çünkü o çok iyi İngilizce biliyor, konuşuyor, ben iyi İngilizce konuşuyorum da. O zaman bir ortak anlaşma vardı ve o kolaylaştırdı şeyleri. Ama Ana dilinden bahsediyorum. evet, ne oldu? Ben Türkçe öğrettiğimden sonra onun ailesi ile biraz daha Çok kolay oldu. Mesela onun annesiyle ilk önce biraz zor oldu çünkü şeyler karışıyordu, o tercüme yapıyordu bir de. Sen çok yorulursun o durumda. Oy, değil mi çok bir de ben yoruluyordu. yani dili konuşmakta sıkıntı yok da bana tercüme Evet. yarabbim çok zor geliyor gerçekten. Çok Benim zor bir şey. için Çok yoruyor beni. İlk önce Türkçe çok sert bir dil. Siz bazen şeyler çok direkt söylüyorsunuz. Bir de Örnek verebilir misin bununla ilgili? Örnek. Örnek. Ehem. Por ejemplo. Örnek bir bar giriyorsun. Aha. Bir şey. Bir şey. hayır. Su al. Böyle bir tabak getiriyorlar size. Bir de çok iyi pişmemiş. Aha. Siz bu ne? Söyleyebilirsiniz. Tamam mı? Ama Söylenmemeli. Evet. söylüyorsunuz bir de iyi diğer insan kötü olarak aldırmıyor. Aha. Bize o yapamıyor. Çok ayıp. O zaman Arjantin ayıpları. onun annesi bir şey söylüyordu. Benim için nasıl böyle bir şey söyleniyor? Sonra dedim ki Anladım, bu çok normal. hayır, normal direkt konuşuyor. Bir de az önce de yaşadık ya sen Ali'ye şey dedin. "Cık, yapma Aha. burada dedin. O Ama muhabbet. 3 şey beraber yaptık.
söyleyebilirsin, böyle yapabilirsin. Anlamazlar büyük olsun ama yap yani. Ya şeyden bahsetti. Böyle. Onu sen Kafayı da, anlatır mısın? kafayı da at. Üç kere hayır. Tamam, 3 kere hayır diyorsunuz. Yapıyorsun, böyle yapıyorsunuz. Bir de böyle yapıyorsunuz. Bir de bir kombinasyon yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. 3 kere hayır Böyle, diyecek böyle. ben sana ne söyledim arkadaş? Niye bu kadar sinirlendin? Burada 3 beraber yaparsan birazcık Agresif. provokatif. Evet. Birazcık agresif oluyor. Evet, bizde anlamı çok farklı mesela. Ama Yani işte, buradaki şeye geliyor böyle. Ne diyorsun ya? Ha. Gibi bir şey oluyor. Sen yani. ne Böyle, konuşuyorsun? "Ha, ne yaptım ki falan diyorsun. Çok güzel bir şey söyledi çünkü biz geçen gün bir yere gittik ve patates kızartması söyledik yani. O kadar kötü geldi ki ben o sırada Maru'ya da dedim. Dedim ki Türkiye'de olsa dedim biz bunu hani bu ne deriz? Geri göndeririz. Aynen. Ve bizden de parası alınmaz Onur ya yenisi yapılır. Aynen. Evet. Yani böyle. Burada olur mu? Yani burada çok yapmayız dedi. Yani Aha, yeriz. utanırlar. Ya da evet. Arjantin Yapamazlar yani. çok daha fakir bir ülke. Belki benzemiyor Buenos Aires'e ya da bu Rosario'nun merkezinde. Aha. Bir başka Dışarı. bir mahalle dışarıdan gidersen çok net oluyor. Arjantin çok daha fakir. O zaman bizim için tekrardan bir diş yapmak biraz imkansız. Şey gibi hani Ya, bütçesel olarak. Ne yapıyorlar? Sen et söylüyorsun. Belki onlar Bir daha renove ediyorlar onu yani yenisini yapmak yerine mi? yapmıyor. Biraz kırmızı oldu bu. Evet. Ben kırmızı yemiyorum. Yenisi getirmiyorlar. O getiriyorlar. Aynen. Biraz daha pişiriyorlar. Ben deneyimledim. Sonra geliyor. Böyle Bu Olabilir. kendine Bu yapıp çok isteyebilirsin. okey. Bu çok Ama okey. bu olmamış. Götür bunu bana Ha. yenisini getir. Onlarda birazcık şey Evet. var. Evet. Olmaz. Yani bunu isteyemez. Ya belki bizdeki yemek kültürü de çok hani tat ve kalite üzerinde biliyorsun. Sen de ne düşünüyorsun Türk yemekleri hakkında Çok ama hani iyi. çok iyi. Çok Hani iyi. o yüzden hani bizde o birazcık kötü olduğu zaman hani sanki söylemeye şeyimiz varmış gibi, lüksümüz varmış gibi yani. Bu da değil yani. Biraz daha iyi olabilir. Tamam bizim beklentimiz de bir anne yemeği değil restoranda ama en Bir de azından bizde evde yemek daha yaygın ya. Hani biz zaten biz dışarı çıkıp yiyorsak onun hakkını almamız Evet. lazım mantığı var. Tamam. Burada zaten çok fazla dışarıda yemek yeniliyor. Ve dışarıda yemek yemek çok pahalı değil bize göre. Türkiye'de çok daha Tamam. pahalı. O yüzden şimdi özellikle şimdi. O zaman öyle Biz değil. oradayken ben inanmıyorum o kadar Ucuz muydu? ucuz Eskiden dışarıda ucuzdu. yemek için. Bir lokantada böyle bir yerde o kadar ucuz ki ben inanmıyorum. Tabii 10 yıl Evet. önce. Evet, şu an çok 2012 değişti. Mesela 20 lira için, 30 lira için sen çorba, ana yemek, tatlı Tabii. ve kahve alıyorsun. ne yapıyorsun? Nasıl böyle bir şey? Böyle bir şey. Yunanlı gibi oldu. Çok Evet, şaşırdım. evet, çok o zaman. haklısın. Şimdi değişti. Evet. Bir, bu sene gittik Ha, gittiniz, orada. pahalılığını hissettiniz mi? Biraz daha Şimdi 500 lira bir çorba bir yemek. Abartma. 500 değil tabii. dolar olarak hala Aslında normal mi? Ucuz. Ama Dünya Üzerinde, evet. Avrupa standartlarında Aynen, özellikle. aynen. Tabii. Ya belki bizde bazı şeyler pahalı. Mesela sebze yemeği dediğin gibi çorba, bir tane kuru fasulye pilav yersen o ucuz. Ama bir etli bir şey eklediğin zaman Sen bir süredir Türkiye'ye gidemedin ya. o mu bir pilav? O da pahalı artık. Evet, evet. Ya 2 senede çok şey değişti. Yani Çok o şey kadar değişmiş. pahalı değil. Sen Avrupa'nın karşında mesela. Ya tamam ama Aa. yine de Ama yani biz ben dolar sana kazanmadığımız diyeyim, için- gerçekten. Aynen. Öyle aynen. karşılaştıramıyoruz işte. Biz Arjantin'le Türkiye'yi karşılaştırabiliyoruz işte. Tamam. Türk lirası, peso, tamam burası daha ucuz şu an bizim için mesela. Ya, Gıdaya biz ulaşmak daha gıdaya kolay. ulaşmak- Çok daha Tabii. az maaş alıyoruz burada. Evet o var ama burada da Ortak- asgari ücretle çalışan sayısı çok düşük galiba bize göre. Bizim ülkenin %70'i %50 yok. mi? %50 falan olması lazım. Hiç bilmiyorum bir şey diyeyim. işte orantıya baktığın ne zaman. kadar mesela dolar olarak Bizim ne 400 kadar 350 dolar civarı olması 350. lazım değil mi? 370 dolar civarı alıyoruz biz. 365 dolar Ha. asgari ücretimiz. burada ortak maaş, hayır asgari maaş değil, ortak maaş 250, Evet. 300 dolar oluyor. Evet. Bitti. O zaman
tabii ki şeyler. Ama bir de o buradaki enflasyon da çok farklı Türkiye'ye göre. Aynen. Çok oynak. Evet yani şu son 6 ay içerisinde ne orayı Neler ne oldu? burayı hiç kimseyi birbiriyle Zaten Miley'den sonra karşılaştıramaz. bakalım neler olacak, neler bitecek, dolarla mı geçilecek, ne olacak? Bugün bir haberler oldu, bakalım dinleyeceğiz. Bu arada da son dakikalara girdik, artık toparlama zamanı geldi. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle tanıştığımız için çok memnun olduk. Teşekkür ederiz. Ben de buradayım arkadaşlar. Yoksa ama Ege de gelsin. Ege gel. Bu arada Mauro da gelsin. Ege'leri var. Mauro. Oğulları o kadar tatlı ki. Tagliare foto. Ege hem Türkçe biliyor, hem İspanyolca biliyor, hem de biraz İngilizce biliyor. Çok şanslı. Merhaba, seni ısırırım. Sizleri seviyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür Onlara da ederiz. ayrıca teşekkür Deniz'e ederiz. ve Nacho'ya da çok teşekkür ederiz. Işıl'a ve Mauro'ya da çok teşekkür ederiz. Ege'yi de öpüyoruz. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Ciao. Çok güzel oldu.